Sevgili dostlar, size harika soğuk salatalar hazırladım. Yaz boyu soframızda görmek istediğimiz, her zaman misafirlerimize, dostlarımıza ve çocuklarımıza hazırlayabileceğimiz harika soğuk salatalar. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi mutlaka söylemeyi unutmayın lütfen. Hoş. Sevgili dostlar. Evet. Kaldığı yerden mi devam edeceksin yoksa tekrar mı çekeceksin? Hangisini istiyorsun sen? Neyse, tekrar çekmenize gerek yok. Sevgili dostlar, biz bunu iki videoda iki ayrı videoda. İki ayrı video olarak çekeceğiz Allah izin verirse. Gerçekten güzel emek oldu ama güzel de salatalarımız oldu dostlar. Onun için ben sizin hepinizi çok seviyorum. Uzun tutmasın diye. Evet, uzun tutmasın diye biz ikiye böleceğiz. Hoşça kalın, dostça kalın, görüşmek üzere. Sevgili dostlar, bugün size harika, değişik soğuk salatalar yapacağım Allah izin verirse. İlk olarak Rus salatasıyla başlayacağım. Rus salatamız için neyimiz var? 3 tane haşlanmış patatesimiz var. 3 tane haşlanmış yumurtamız var. 1 tane haşlanmış havucumuz var. Böyle kendi elimizle yaptığımız salatalık turşumuz var. Ve yine kendi yaptığımız mısırımız var. Mayonezimiz var. Süzme yoğurdumuz var. İnşallah şimdi başlayacağız. Size özellikle hepsini küp küp doğrayacağım ama şöyle yumurtalarımızı keseceğiz ve ne yapacağız? Sarısını çıkaracağız dostlar. Yiyecek miyim? Evet, buyur. Evet. Çünkü bunun sarısını ne yapamayız? Salatamızın içinde kullanamayız. Onun için de şöyle yumurtalarımızı ne yapacağız? Ayıracağız. Öncelikle bundan başlayalım dostlar. Bakın bu şekilde. Bakın sevgili dostlar. Şöyle ortalama 2-3 yemek kaşığı mayonez, 1 2 3 yemek kaşığı da yoğurt koyuyorum. Sonra bir diş sarımsak alıyorum. Sonra şöyle sarımsağımızı güzelce bir rendeliyoruz. Herkes istediği kadar. Ben mesela bu kadar bana yeterli. Güzelce soğuyorum. Herkes kendine göre atsın dostlar. Ne çok fazla ne çok az. Sonra da bunu güzelce ne yapıyorum? Karıştırıyorum. Salatalığımızı koyuyorum. Yumurtamızı koyuyorum. Mısırımızı koyuyorum. İsteyen bezelye de koyabilir sevgili dostlar. Bezelyemizi de havucumuzu da koydum. Sonra limonumuzun içine bir tane kaşık koyacağım. Kaşığımızla şöyle bakın. Limonlu toplarımız eridi. 1 2 3 4 kaşık limon suyu koyarak ne yapıyorum? Birazcık daha sosumuzu canlandırıyorum. Bakın gayet güzel oldu. Hem kıvamlı hem de güzel. Şimdi kabımızı buraya alıyorum ve üzerine döküyorum böyle. Sevgili dostlar, ters geliyor. Kızım haklı. Ama benim de yapacağım bir şey yok. Çünkü bir taraftan çekiyor. Ve böylece kabımızı güzelce sıyırıp sonra da ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz.
Harika, sosu da tam denk geldi. Böyle güzelce karıştırıyoruz ve evet, harika bir Rus salatamız oldu sevgili dostlar. Süslemesine sonradan geçeceğiz. Evet. Şöyle güzelce suyunu sıkıyorum. Eğer bu suyunu sıkmazsanız salatanız ne olur? Çok sulu olur. O zaman da güzel olmaz. Mümkün olduğu kadar sıkalım lütfen. Ay, çok güzel suyu çıktı. Bunu değerlendirelim. Evet, ne yapabiliriz bilmiyorum ama bir muhallebi yapıp içine koyabiliriz. Evet, kırmızı muhallebi. Evet, böyle bir bardağa koyuyorum suyunu ve kavuruyorum. Şimdi olduğumuz pancarımızı, kırmızı pancarımızı ne yapıyoruz? Buraya koyuyoruz. Üzerine bir tane sarımsak rendeliyoruz. İsteyen rendelemeyebilir ama sarımsak gerçekten soğuk salataların olmazsa olmazlarından dostlar. Onun için ben diyorum ki soğuk salata her zaman ister. Şimdi buna şöyle bir de şöyle yarım kaşık koyuyorum. Süzme yoğurt. Şöyle bir kaşık da mayonez koydum. Şimdi ne yapacağım? Karıştıracağım. Eğer az gelirse biraz daha tabii ki de eklerim. Ki az geldi. Sevgili dostlar, şöyle bir kaşık da limon, 1,5 kaşık da limonumuzu ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Sevgili dostlar, şöyle bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Herkes tuzunu lütfen kendine göre atsın. Bir kaşık da daha ne koyuyorum? Yoğurt koyuyorum. Çünkü yoğurdumuz biraz az oldu. Bakın şöyle 1-2 yemek kaşığı da yağ koydum. Tekrardan ne yapıyorum? Karıştırmaya devam ediyorum. Soğuk salatamız oldu. Tabii iyice karıştırmamız lazım dostlar. İşte bu da tamam. Tadımlamaya biraz ayırırsan sevinirim. Ama ayırmasan iyi olur. Sevgili dostlar, işte benim kızım kaçıracaktı ama kaçırtmadım. Şimdi böyle ne yapıyoruz? Güzelce sevgili dostlar, bahçemden gittim, kopardım geldim. Bakın
Gerçekten mükemmel oldu. Tamam, öyle koy. Çok güzel oldu. Bu da tamam. Pancarımızı pazardan aldık. Harika. Çok güzel görünüyor vallahi. Kıpkırmızı maşallah. Şöyle ince olabildiğince ince doğru soyuyorum kabuğunu ki ziyan olmasın dostlar. Ben ziyan etmekten korkarım. Bunun zaten yararlarını söylemeyle ne yapamayız? Sen bu sene bize turşusunu kuracak mısın bunun? Allah izin verirse. Turşu zamanı gelsin kurarım. Sevgili dostlar, şu benim ihtiyacım olan olduğu için bunu kenara koymak istiyorum. Sonra geriye kalanını da güzel bir inşallah rendeleyeceğim. Şu küçük ince gözünde rendelemek istiyorum dostlar. Video. Şimdi közlemiş olduğum biberlerimizi güzelce doğruyorum. Kabuklarını soydum dostlar. Şunu böyle şimdi böylece tamam. Şunu kaldırıyorum. Dostlar, elimle parçalıyorum. Şey olarak değil. Temiz otlarımızı böyle olabildiğince irice kıyacağım. Au. Kaçanlar benden değil dostlar. Siz de ailenize göre az çok gelecek misafirlerinize göre dostlar şimdi bu şeylerin salataların hepsine ihtiyacımız var. Bayram geliyor, bayram. Böyle güzel bir sofra hazırlamayı hangimiz istemeyiz? Gelen misafirlerimize, dostlarımıza. Bakın harika güzel bir salatamız olacak. Şöyle birazcık da zeytinyağı dökelim. Oo. Yok ettim ben. Şöyle bolca bir de limonumuzu dökelim. Oo, harika oldu. Şimdi güzelce bir de karıştıralım. Şöyle. Azıcık da tabii tuz atacağız değil mi dostlar? Tuzsuz olmaz. Artık tuzlar bile cazibeme dayanamıyor dostlar. Kaçıyorlar vallahi. Oo, harika bir salatamız oldu bakın. Bu salataların hepsi yarın Kurban Bayramı'nda lazım olacak bize. Bütün yaz boyunca da. Yaz boyunca da lazım olacak. Kurbanda da lazım olacak. Dostlarımızı nasıl ağırlayacağız? Salatasız et olur mu? Hele salatasız masa olur mu her şeyden önce? Mükemmel oldu.